Oh, çok sevdiğin o seriyi bitirip artık bırakmak zorunda olmanın acısını bilmez miyiz? Barındırdığı duygusal anları olsun, kız karakterlerin sadece esası olana yaranmaya çalışan boş kızlar değil, kendi benliklerine sahip kızlar olmaları olsun. Esası olan Futaro Uesugi'nin klişe harem olanlarından ziyade amacı olan daşşaklı bir eleman olması olsun. Eşsiz beşizler açık ara harem temasının en kaliteli bayrak taşıyıcılarından biri. Lakin yazarın veyahut prodüksiyon komitesinin gözünü para kör etmiş olacak ki maalesef son zamanlarda para uğruna böyle bir yapımı katletme yoluna gidiyorlar ve bu da açıkçası hiç hoşuma gidiyor. Düşük risk, yüksek getiri mantığıyla yatırım yapılan araçların çoğunlukla dolandırıcılıkla sonuçlandığını yani mal olmayan herkes bilir. İşte Eşsiz Beşizlerin bu yeni özel bölümü de kelimenin tam anlamıyla izleyiciyi dolandırdı. Ne güzel Yotsuba ve Futaro'nun balayını göreceğiz edeceğiz diye girdik. Lan bu nasıl balay amına koyayım? Baldız baldan tatlıdır edasıyla tüm baldızları toplamış eleman gidiyor resmen. Peki ya bu imece usulü balayında romantizm anlamından ne görüyoruz? Gelin bu videomuzun sonuna kadar hep birlikte bakalım. O halde önce intro gelsin, sonra da Eşsiz Beşizler Yıldız. Hikayemiz esas olanımız Futaro'nun düğününün olması ve söz konusu düğünün gelini olarak Yotsuba Nakano'yu seçmesinin ardından Baibury stüdyolarını eyvah diğer beşizler olmadan nasıl para kazanacağız şeklinde bir panik havasının sarması üzerine balayına sadece Yotsuba değil bütün beşizlerin gitmesiyle başlıyor. Evet, sadece para getirsin diye yazılmış bir senaryodan bekleneceği gibi öyle ağam şağım bir kurgu göremiyoruz ve hikayemiz adeta Oregairu edasıyla beşizlerin sorunlarını çözmeye odaklanıyor. Böyle deyince de biraz Oregairu'ya hakaret etmişiz gibi oldu gerçi de neyse. Eşsiz Beşizler adını taşımak dışında açıkçası bu özel bölümün seriyle alakası yok diyebilir. Sanırsın birisi böyle senaryo diye balayı fanfiction yazmış da onu izliyoruz amına koyayım. Ki fanfictionlar bile bundan daha kalitelidir çünkü adamlar sevdikleri için yazıyor. Bunda o da yok. Bunu direkt para için yazmışlar be oğlum. Lan balayı özel bölüme senaryo yazıyorsunuz. İnsan balayına giden çifte şöyle romantik anlar falan yazar. Ama yok. O memeler illaki gösterilecek ki bayır domuzu tayfa böyle ağzının suyu aka izlesin. Siz son defa biraz da olsa para kazanmak istiyorsunuz. Biz de son defa biraz da olsa esas çiftimizi beraber görmek istiyoruz. Ama şunu bilmiyorsunuz ki sizin isteğinizin gerçekleşmesi de bize bağlı. Müşteriyi memnun edeceksin ki gelsin sana daha fazla para kazandırsın. Ama bunlar da müşteri memnuniyeti hak getire. Karakterler hakkında konuşacak olursak dediğim gibi fanfiction edasında bir hikaye olduğundan karakterler de haliyle normalden farklı olacak. Ancak burada karakterlere 360 derece takla attırmışsınız be oğlum. Mesela Futaro. Lan sen ne ara bu kadar geniş bir adam oldun? Baldız baldan tatlıdır deyip oteli arı kovanına çevirmişsin amına. Tamam adam baldızımdır gibi düşünüp eşinin kardeşlerine yardım ediyor ama sizlerin hepsinde gözün varsa gidelim babasından isteyelim be oğlum. Yok yemin ediyorum karakter suikasti değil de ne bu şimdi? İşkamı en azından orijinal haline döndürmeleri konusunda takdir ettim bak. Millet kıza yok Mika'yı taklit etti, yok yılanlık yaptı, yok onu yaptı, yok bunu yaptı. Kes lan! Amına koduğumun oğlu. Ama o ikinci sezondaki yılanlığından kurtulmuş şükür. Ya da belki de oyunculuğundan öyle duruyordur kim bilir. Ama yine de oyunculuğundan ötürü bile İchika'ya bir kez daha hayran kaldı. Benim gibi Ichika sevenler yorumlara yazsın, sevmeyenler de gitsin benim sülaleme saydırsın. Kim it kim yiğit bilelim en azından. Onun dışında geri kalan kızların karakteristik özelliklerini vurgulayan neredeyse hiçbir şey yok bu özel bölümlerde. O yüzden yorum yapamayacağım. İçkiyi de anca yemek yiyor kodumun obezi tarzı geyiklere kurban götürün anca. Tam karakter suikasti amına. Böyle rezil bir suikaste fazla kaçtı belki ama karakterlere 10 üzerinden 6 veriyor. O da Ichikam'ın gerçek haline dönmesi şerefine. Kim ne derse desin. Bana kalırsa Eşsiz Beşizler serisini uyarlarken en adi işi çıkaran stüdyo bu özel bölümlerden de sorumlu olan Baibury'dir. Tezuka Productions'ın sanatsal yaklaşımı yahut Shaft'in karakter tasarımlarına eklediği o farklı tarz ve akıcı animasyonların ardından Baibury'nin yaptığı uyarlamayı izlemek tabiri caizse attan inip eşeğe binmek. Neden serinin çoğunu Baibury'nin uyarladığını az çok anlayabiliyorum ama. Adamların mentalite Uzi'nin para şarkısı gibi resmen. Adamlar para kazanma uğruna tüm sanatsallığı siktir etmiş dışarı. Yemin ediyorum seride gördüğüm en klişe karakter tasarımları bu stüdyodan çıktı diyebilirim. Ay yani vere vere Baibury'ye mi verdiniz gene? Allah'ın belaları. Yapıştır şu animasyona bir 10 üzerinden 5.
Eşsiz Beşizler serisinin seslendirme kadrosuna bakınca göreceğiniz manzara Yıldızlar Geçididir. Kana Onazawa, Ayano Taketatsu, Miku Ito, Ayane Sakura, Inori Minase, Yoshitsugu Matsuoka, yani sayarken bile adamın tüyleri diken diken oluyor, yalan yok. Eleştirecek pek bir şey yok, buna yüksek bir puan verir geçerim derken yazılan İngilizce diyalogları duyunca o kararımı bir yeniden düşün. Mesela Lily, güya Amerikan bir kız ama ne hikmetse Ichika ondan daha iyi İngilizce konuşuyor. Yazılan diyaloglara girmeyeceğim bile, adamlar meet up diyeceğine hook up demiş mesela ve hook up ifadesinin başka bir anlamı da pompa yapmak amına koyayım. Man, just call that shit the quintessential freaks at this point, like holy shit. Ama onun dışında pek de bir sıkıntım yok. Aynı klasik eşsiz beşizler kadrosu yani. İngilizce diyaloglardan da biraz puan kırdık mı seslendirmeye bir 10 üzerinden 7 verilir. Bu paradan başka bir şey düşünmeyerekten yazılmış olan özel bölümler hakkındaki son düşüncelerime gelecek olursak bir tanesini cümlenin başında duydunuz mesela. Aga tamam anladık, para getiriyor. Siz kapitalistler de para istiyorsunuz ama bazı şeyleri tadında bırakın, gözünüzü seveyim ya. Hayır, bunu demekten sadece benim değil herkesin dilinde tüy bitti artık. Hadi tamam, para kazanacaksınız edeceksiniz. İnsan en azından balayı diye elle tutulur bir şey yazar. Mesela baldızlar balayında ne arıyor lan? Beşizlerin alayını toplayıp fan serviste şöyle 3-5 bir şey kazanırım mantığıyla gitmektense şöyle yazsaydınız iki romantik anda çiftimizi son bir defa görseydik be yahu. Hayır yani senaryoyu bir de Negi Harabay'la beraber yazıyorlar. Adamın eserinin amına koyuyorlar ve adam da buna göz yumuyor bildiğimiz. Ya ben böyle işin amına koyayım he mi? Tüm kategorilerin puanlarının ortalamasını da alınca bu özel bölümlere puanım 10 üzerinden 5.25. Söylemekten ağzım göt oldu ama sadece para kazanmak için yazıldığı o kadar belli ki artık kelimeler kifayetsiz kalıyor yani. Photo Touch Grass kanalındaydınız. Daha fazla bu tarz anime incelemeleri için takipte kalın. Şimdilik ben kaçar.